State of Play beklediğimden çok daha iyi geçti. Wolverine, Until Dawn 2, Tomb Raider derken merakla beklediğimiz sayısız oyunu gördük ve çıkış tarihi hakkında bilgi aldık. Ama bomba meğerse sonda saklıymış. Yeni God of War oyunu geliyor lan. Hem de bildiğimiz sevdiğimiz 2018 God of War ile aynı zamanda geçen prequel olmayan bir oyun bu. Yani serinin devamında araya kaynayan bir yapım veya ara sıcak değil bu oyun. Peki bunu nereden biliyoruz? Direkt God of War'ın babası Cory Barlog, oyunun yönetmeni koltuğundaki Ariel Lawrence ile yaptığı söyleşide bunu kendi dile getirdi. Bu nasıl bir taşaktır abi? Bak karşındaki oyunun yönetmeni, sen çıkıp onunla söyleşi yapıp oyunculara sakin olun bu oyun ana oyun diyorsun. Neden? Çünkü biz seni biliriz, seni tanırız. Bu ablayı değil. Barlog ne derse o. Ben oyunda şimdiye kadar pek endişe edecek bir şey görmedim bu arada işin açığı. Evet, bambaşka bir yapım gibi duruyor. Özellikle kombatın God of War'dan ziyade daha hızlı hack and slash'lere kaydığı bariz ortada. Fakat bu ablamız da seriye uzak biri değil. Zaten yıllardır serinin içinde olan, farklı alanlarda çalışan tecrübeli biri. Ki yeni bir God of War oyununun başına yeni yetme birini atacak kadar toy bir stüdyo değil Santa Monica. Aynı ekipte yine üst düzey bir kalite sunacakları ortada. Barlog da zaten elini uzatmıştır ve mükemmel bir oyun daha oynayacağız Sony'nin en sağlam serilerinden. Zaten yapılan işe alımlarla ve spekülasyonlarla bu tarz bir evrenin yaratılmaya çalıştığını az çok tahmin ediyorduk. Evrenin MCU kafasında genişleyip başka karakterler ve diyarlar göreceğimiz, Kratos odağından çıkan bir God of War markası beni şaşırtmadı bu yüzden. Tabii ki şikayet edip Kratos nerede diye bağıranlar olacaktır. Kızmıyorum, hakkınız, bağırın tabii. Ama bir oyunun kapağında Santa Monica yazıyorsa, hele o oyun God of War evreninde geçiyorsa bayıla bayıla oynarım. Kratos da biraz beklesin be kardeşim. Bir sonraki oyunda oynarız onunla zaten. Yapımın sunduklarına bak, kalitesine bak. Hemen nefret etme. Önce bir sevmeyi dene. Yarın bir gün belki Atreus için de bir oyun çıkacak. Sonuçta Kratos ile yolları ayırdılar. Belki onun da hikayesini dinleyeceğiz. Daha sonra yaşlı kurt Kratos ne alemde, ona bakarız tekrar. Oyun kocaman bir evren olma yolunda ilerliyor. Bu yüzden artık Kratos olmayan God of War'ları görmeye alışmamız gerekiyor. Bu oyun araya kaynayan bir şey değil çünkü. Bu seferlik böyle oldu. Bir daha olmaz. Kratos'la oynamaya devam ederiz diye bir durum yok. Yavaştan alışın buna. Oyun Kratos'un ikinci karısı Faye'in öldükten sonra neler yaşadığına odaklanmış durumda. Kadının diğer ismi yani Lufe'yi unutuyorum resmen. Atreus'un annesi dendiğinde akla gelen isim Faye'dir. O yüzden bilmeyenler ben kadına Faye dedikçe kimden bahsediyorsun demesin. Bildiğiniz gibi Faye öyle kırılgan, narin bir eş değildi. Aksine büyük bir savaşçı, bir dev, hatta Kratos'un o ikonik hale gelen Leviathan baltasının ilk sahibiydi. Gelişim evresi yaşamadan direkt aksiyona dalan korkusuz bir savaşçı imajıyla oyuna başlamamıza şaşırmadım bu yüzden. Kadın zaten savaş tanrısıyla evli. Ki zaten Kratos ile evlenmeden önce 9 diyarda adından söz ettirmiş, başarılarıyla dikkat çeken birisiydi. Yani oyunda alelade bir kadının hayatta kalma hikayesinden çok bir savaşçının hayatından kesit anlatılıyor. Bu kadın kim diyenleri biraz rahatlattıktan sonra oyunun nerede geçtiğine bakalım. 2018 oyunundan da hatırlayacağımız o dramatik sahneyle karşıladı video bizi. Kratos ve Atreus'un vedasını bekleyen Faye bir anda nerede olduğunu anlamadığı bir yerde uyanır. Everywhere, yani daimi veya her zaman diyebileceğimiz bu diyar tüm mitolojilerin toplanma alanı gibi. Ölen tanrı ve yaratıkların toplandığı bir curcuna burası. Yani oyun o kadar çok varyasyonu içinde barındırıyor ki nelerle karşılaşacağız en ufak fikir oluşmuyor. Aklına gelebilecek her mitolojide boss çıkabilir karşımıza. Yunan'ından tut İskandinav'ına herkes burada. Tabi stüdyonun elini kuvvetlendiren, hatta işini kolaylaştıran bir şey bu. Kratos'la oynadığımız iki oyunun aksine belli bir mitolojide sıkışmadığından bu oyunda neler neler göreceğiz tahmin bile edemiyorum. Bu oldukça iyi bir haber. Çünkü özellikle 2018'de oyuncular boss ve yaratık çeşitliliğinden biraz müzdaripti. Belki de bu sorunu kökten çözmüş olabilirler bu anlatıyla. Paralel evrenleri, diyarlara girince o kadar artıyor ki varyasyonlar. Bakarsın Ragnarok sonrasına denk getirirler hikayeyi. Kratos da bir nedenle ölür veya buraya gelir, beraber kurtulurlar. Kratos'un ölümü zaten hiç yaşamadığımız bir şey değil. Ona bile alıştı bu gözler. Yarı tanrıyız, ölürüz, diriliriz, karımızı hayata döndürürüz, her şey mümkün. Fantastik evrenleri seviyorum. Asla bu imkansız diyemiyorsun. Tamamen hikaye dışı kaldığını sandığın bir karaktere bakıyorsun. Bir anda çat diye ana oyun patlatıyorlar. Bu arada Deborah Hemwall mükemmel bir seçim be. Ben bu kadının özellikle Daredevil'daki performansına hasta olmuştum. Görünce ayrı sevindim resmen. Hayranı olduğum bir oyuncuyu en sevdiğin oyun serilerinden birinde görünce de başka bir keyifli oluyor be. Motion cap'i falan geçtim, sesi de kendisi seslendirmiş. Direkt görür görmez düştüm karaktere. Yani Kratos'la oynamadığınız için en az üzülen ben olabilirim içinizde. Ha çok sinir ettiyse de bambaşka bir oyun gözüyle bakarak oynayabilirsin bu arada oyunu. Başını sonunu gösterme birine. Eğer seri hakim değilse asla God of War oyunu olmadığını tahmin edemez. Tamamen farklı yapıda olan bir oyun bu. Tek ortak yönleri kamera açıları. Atmosfer, düşmanlar, özellikle kombatın önceki iki oyunla alakası bile yok. Zıplayamayan, daha ağır bir kombata sahip Kratos'tan ziyade uçup kaçan, resmen Dante gibi dans eden bir karakter Faye. Ha hangisini beğendim gibi bir karşılaştırma yapmayacağım, sormayın. İkisi de çok iyi lan. Yengemizin hareketleri, kombatın akıcılığı ve animasyonları direkt zaten bu Sony oyunu belli dedirtiyor. Kimse kusura bakmasın abi. Wolverine, God of War, Intergalactic falan derken yine masaya vurmuş Sony yumruğunu. Oyuna kılıçla başlayıp biraz daha uzak kamera açısını gördüğüm an çok daha hızlı bir kombatla karşılaşacağımızı anladım zaten. Ki zıplıyor lan bu karakter. Büyük ihtimalle Kratos'la keşfettiğimizden çok daha büyük ve katmanlı bir harita da bizi bekliyor. Ne kadar yetenek o kadar derinlik. Önceki oyunları oynarken oraya Kratos gidemez ya dediğimiz yerlere Faye ile rahatlıkla ulaştık.
ulaşacağız. Bu yüzden keşif alanımız da çok daha fazla olacak bu oyunda. Kratos'un şu önünde 20 santim taşı görüp arkasından dolanması gibi şeyler yaşamayacağız yani. Zıplamadan bahsettim çünkü şaka yapmıyorum. Resmen Dante gibi havadan inmeden savaşıp oyun alanını inanılmaz genişleteceğiz. Düşmanları fırlatıp ardından hook'la gitmek, havadayken yere yapılan impact hareketleri falan harika duruyor. Sol elinde barındırdığı güç ile Doktor Strange gibi ruhunu çekip düşmanların ruhunu bile tokatlıyoruz. Kadın da resmen yok. Hani ne kadar oldukça farklı bir dinamik yapıda kombat sunsa da God of War esintileri taşıyor mu? Taşıyor. Ve bunları iyi ki yapıyor. Yine boss savaşlarında ortamlarla dibine kadar etkileşime geçip savaşın geçtiği alanın sadece görselden ibaret olmadığını hissediyoruz. Duvardan duvara vuruyoruz bossları yine. Ve ne kadar Atreus oyunda olmasa da benzer mekaniklere sahip jölemiz var bu kez. Ve bu jöle de oyunda ilerleyen safhalarda belki Atreus'tan bile işlevsel hale gelecek gibi duruyor. Daha oyunun başında boss'un dikkatini dağıtıyor, hasar yapıyor, bizimle ortak combo bile çıkartıyor. Çok komik ama lan. Yanında gezip duran trollük yapan bir jöle kimin aklına geldi acaba? Atreus'tan çok Borderlands'te gördüğümüz Claptrap andırdı bu tabi bana. Belki de yalnız hissetmememiz için tasarlanmış. En azından muhabbet olsun, arada da faydası dokunsun diye konmuş bir ayrıntı. Onu oynadıktan sonra göreceğiz artık. Hele Faye buradan kurtulup dünyaya dönerse tadından yenmez. Kratos'la tekrar karşılaşacak mı? İleriki oyunlarda görmeye devam edeceğiz mi? Tonla soru var şu an ortalıkta. Öyle bir bomba attı ki Santa Monica ortaya, yine eskisi gibi heyecanlanmamıza yetti. Yalan yok, ben PlayStation 6 çıkışına kadar hiç beklemiyordum yeni God of War oyunu. Duyuruldu evet, ama bunu yine de PlayStation 6'nın çıkış oyunu olarak göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden State of Play'de en büyük beklentim Intergalactic hakkında yeni bir trailer veya bir mucize gameplay'di. Ama yeni bir God of War oyunu görmeyi hiç beklemiyordum. Nasıl bir sene oluyor arkadaş? Tonla yeni oyun duyurusu, harika yapımlar sıraya dizilmiş ve aç gibi hepsini bekliyoruz. Tek sıkıntı hepsinin Eylül ayına sıkışması tabi. GTA yüzünden bir oyundan diğerine koşacağız resmen. Keşke birkaçını biraz daha dağıtabilseydiniz. Ben Dawn Walker'ı ne zaman bitireceğim de Wolverine'e başlayacağım. Onu bitirmeden Control, ardından Phantom Blade Zero, maraton gibi bir ay olacak ama önümüzdeki 4-5 ay resmen bomboş. Bu videoda Wolverine falan yok, evet onlara ayrıca bakacağım. Ama öncelikle en çok heyecanlandığım noktaya ayrı değinmek istedim. Çünkü God of War büyüktür, State of Play. Kaçtım arkadaşlar, görüşürüz, hoşçakalın.